Borsa yatırımında şirketleri incelerken oranları anlamak önemlidir. Bu oranlarla incelediğiniz şirketin diğer rakipleri karşısındaki ve kendi yapısındaki konumunu görebilir, yatırım planlarınızı ona göre şekillendirebilirsiniz. Bizler de bugünkü videomuzda bu kilit oranlardan bir tanesi olan öz sermaye karlılığı nedir? Yatırımcılar için önemi ve analizini keşfedeceğiz. Keyifli seyirler dileriz. Burada yeniyseniz bildirimleri açıp abone olduğunuzdan emin olun. Böylelikle yeni videolardan haberdar olabilirsiniz. Biliyoruz ki şirketler kuruluşlarından itibaren sermayeye ihtiyaç duyarlar ve bu sermaye ile yaşamlarını sürdürürler. Bir şirketin öz sermayesi için yatırılan her bir Türk lirası veya diğer para birimleri olsun ne kadar kar elde ettiğini ölçen finansal orana öz sermaye karlılığı denir. Ayrıca bu oran yatırımcılara veya şirket kurucularına şirketin kar elde etmek ve hissedarlarına değer yaratmak için kaynaklarını ne kadar etkili kullandığını gösteren önemli bir ölçüttür. Öz sermaye karlılığı şu şekilde hesaplanır. Şirketin net karının ortalama öz sermayeye bölünmesiyle. Burada ortaya çıkan oran şirkete yatırılan her bir para biriminin getirisini gösterir. Bu dolar, Türk lirası veya farklı bir para birimi olabilir. Buna bir örnek verecek olursak diyelim ki A şirketini inceliyoruz ve 2022 yılı net karı 10 milyon dolardır. Ortalama öz sermayesinin de 50 milyon dolar olduğunu farz edersek öz sermaye karlılığı %20 olacaktır. Burada ortalama öz sermayeyi ise şu şekilde bulabiliriz. Dönem başı öz sermaye ile dönem sonu öz sermayeyi toplayıp ikiye böldüğümüzde çıkan sonuçtur. Tabi burada bu kilit oranı hesaplarken finansal okuryazarlığımızla şirketin gelir tablosunu, bilançosunu ve nakit akışını rahatlıkla okuyabileceğimizi farz ediyoruz. Biliyorsunuz ki halka açık şirketler web sitelerinde ve kamu aydınlatma platformunda finansal oranlarını açıklamak zorundadırlar. Öz sermaye karlılığını inceleyerek bir şirketin kar elde etmek için kaynaklarını ne kadar verimli kullandığını anlayabiliriz. Yüksek bir öz sermaye karlılığı şirketin nispeten küçük bir öz sermaye ile önemli bir kar elde ettiğini gösterebileceği gibi tam tersi bir oran ise öz sermaye ile düşük bir kar elde ettiğini, şirketin kaynaklarını verimli şekilde kullanmadığını gösteren bir uyarı işaretidir. Tabii ki bizler de yatırım yapacağımız şirketleri incelerken yüksek oranda öz sermaye karlılığı olan şirketlere bakmalıyız. Buna ilave olarak incelememizi aynı endüstri veya sektördeki şirketleri karşılaştırarak da kullanabiliriz. Örneğin aynı sektördeki şirketleri incelerken öz sermaye karlılığının yüksek olduğu şirketler yatırım fırsatı olarak değerlendirilebilir. Burada dikkate almamız gereken en temel nokta ise yatırım kararlarını sadece öz sermaye karlılığını değerlendirerek değil, diğer oranları ve şirketin bilançolarını, gelir tablolarını, nakit akışlarını okuyarak ve geleceğe dönük planlarını inceleyerek, yönetim anlayışını değerlendirerek, sektör veya endüstri eğilimlerini ve piyasa koşullarına dikkate alarak yapmamızda fayda vardır. Aslında borsa yatırımı dendiğinde dikkate almamız gereken bir diğer nokta ise bir şirketin hissesini alıp o hisse fiyatının artmasını beklemektense şirketin piyasa koşulları içindeki yönetimine ve bu videomuzun konusu olan öz sermaye karlılığındaki trendleri süreç içinde analiz etmek önemlidir. Örneğin şirketin finansal yapısı içindeki borç seviyesi değişiklikleri dalgalanmalara yol açabileceği gibi aynı zamanda ekonomik koşullar ve piyasa oynaklığı gibi dış faktörler de şirketin öz sermaye karlılığını etkileyebilir. Özetleyecek olursak öz sermaye karlılığı yatırımcılara veya şirket kurucularına şirketin kar elde etmek ve hissedarlarına
değer yaratmak için kaynaklarını ne kadar etkili kullandığını gösteren önemli bir finansal orandır. Ancak yatırımcılar sadece öz sermaye karlılığına bakarak yatırım yapmamalı, diğer faktörleri de göz önünde bulundurmalıdırlar. Bu oranı 3 veya 5 senelik zaman periyodu içinde inceleyerek bir şirketin finansal sağlığı ve yatırım potansiyeli hakkında daha kapsamlı bir fikre sahip olabilirsiniz. Başarılı yatırımlarınız olması dileğiyle. Artık sizler de öz sermaye karlılığının ne olduğunu, yatırımcılar için önemi ve analizi hakkında genel bilgiye sahipsiniz. İzlediğiniz için teşekkürler. Videomuzu beğendiyseniz beğen butonuna bastığınızdan ve paylaştığınızdan emin olun. Fininvest, finansal okuryazarlığın kolay ve anlaşılır olmasına yardımcı olur.